Değerli izleyicilerim, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'den emekli olanlarla ilgili olarak çok önemli bir haberi sizleri paylaşmak üzere karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız Türkiye'den emekli maaşı alıyor. Bu emekli maaşıyla da bir şekilde geçinmeye ya da mevcuttaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak yurt dışında yaşayan bir kısım vatandaşlarımızın emekli maaşları iptal ediliyor. Kimlerin emekli maaşları iptal ediliyor? Kimlerin bugüne kadar almış oldukları emekli maaşları kendilerinden faiziyle beraber isteniyor ve istenecek? Evet, bizleri Türkiye dışından, yurt dışından izleyen herkesin mutlak surette bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, yine yurt dışı haricinde Türkiye'de bazı kişilerin de almış oldukları maaşlar kesiliyor, iptal ediliyor. Önce Türkiye'de kimlerin maaşları kesiliyor bunu anlatacağım. Ardından da yurt dışında kimlerin emekli maaşı kesiliyor bunları tek tek sizlerle paylaşacağım. Bakın saygıdeğer izleyicilerimiz. Türkiye'de sahte boşanmalar yaparak, yani eşinden ayrı yaşamamasına ve gerçekte aslında kağıt üzerinde sadece boşanarak babasından ya da annesinden yetim maaşı alan çok sayıda insan var. Bunlar mahkemeye gidiyorlar ve diyorlar ki ben eşimi artık sevmiyorum, boşanacağım. Hakim bunları dinliyor ve sonunda boşanıyorlar. Bu kişiler, bu kadınlar annelerinden ya da babalarından yetim maaşı alıyorlar. Evet arkadaşlar. Bu kişiler genellikle yakınları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayet edilerek ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri tarafından tespit yapılarak maaşları kesiliyor. Boşandıkları tarihten o güne kadar almış oldukları tüm maaşlar da faiziyle beraber kendilerinden geriye alınıyor. Parası yoksa da varsa bir mal varlığı bunlar haciz ediliyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Bu vicdani değil, ahlaki değil, dini hiç değil. İnsanların, başkalarının hakkını yemekten başka bir şey değil. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'de bu ve benzeri durumda olan çok sayıda insan tespit edildi. Yılda yaklaşık 5000 kişinin hesaplarının dondurulduğu, maaşlarının kesildiği yönünde haberler alıyoruz. 5000. Evet. Bu yanlış yola girmiş olan varsa mutlak surette bu yanlış yoldan çıkmasını tavsiye ederim. Çünkü tüyü bitmemiş yetimin bile alınan bu parada hakkı var arkadaşlar. Tüyü bitmemiş yetimin bile hakkı var. Devletin parasını haksız, hukuksuz bir şekilde alıyorsan bu paranın da hiçbir şekilde hayrını elbette ki görmeyeceksin. Şimdi bu Türkiye boyutuydu. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan hangilerinin emekli maaşı kesiliyor? Şimdi bakın. İki türlü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emekliliği söz konusu. Bir, biliyorsunuz Türkiye Turgut Özal döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye döviz getirsin diye bir emeklilik hakkı verdi. Dedi ki sen Türkiye'de hiç çalışmasan da ben sana bir emeklilik hakkı veriyorum dedi. Şu kadar parayı ödersen seni emekli edeceğim dedi. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan ev hanımları için de, yani Avrupa'da hiçbir şekilde çalışmasa da o ev hanımlarına da sen şu kadar yıl borçlanır ve şu kadar parayı ödersen ben seni Türkiye'den emekli maaşına bağlarım diye böyle bir hak verildi. Dünyada
yurt dışında yaşayan vatandaşlarına emeklilik hakkı veren tek ülke Türkiye arkadaşlar. Anlattım sebebini, döviz gelsin diye. Şimdi bu birinci tür. Bir de ikinci tür var. Yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız Türkiye'de bulunmadıkları halde Türkiye'de bazı iş yerlerinde kendilerini sigortalı gösteriyorlar. Kendilerini sigortalı gösteriyorlar. Örneğin Ali Bey, atıyorum, örnek veriyorum. Almanya'da yaşıyor, Fransa'da yaşıyor, İsveç'te, işte bir ülkede yaşıyor Avrupa'da. Yaşamış olduğu örneğin Sivas'ta ya da Malatya'da bir tanıdığının ya da bir vesilesiyle tanıştığı bir kişinin iş yerinde kendisini sigortalı gösteriyor. Ama bu sigortalı gösterdiği ya da çalıştığı gösterdiği bu tarihler arasında Türkiye'de değil. Her ay bir parayı bu iş yerine gönderiyor ve yıllar geçiyor. Yıllar sonra bu kişi günlerini dolduruyor, yaşını dolduruyor ve emekli oluyor. Emekli maaşı almaya başlıyor. Sonra bir gün kendisine bir mektup geliyor Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Diyor ki şu tarihte şu Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sosyal güvenlik müfettişiyle görüşün diyor. Çünkü şüpheli bir durumunuz var diyor. Gidiyor vatandaş, soruyor, hayırdır diyor. Sen diyor şu tarihlerde kendini sigortalı göstermişsin ama sen bu tarihlerde pasaport giriş çıkışlarına bakıyorlar, Türkiye'de değilsin. Türkiye'deki emeklilik kanunu açık, diyor ki bu kişiler diyor Türkiye'de fiilen çalışırsa emekli olabilir. Fiilen çalışacak, bulunacak. Ve diyor sen nerede çalıştın? Patronun kimdi? Kaç para maaş alıyordun? Para nerede? Nasıl alıyordun? Bankaya mı yatıyor diyor falan diyor. Ve bu sorulara cevap veremeyince sosyal güvenlik denetmeni, müfettişi durumu şüpheliye düşürüyor ve bu kişinin maaşını kesiyor. Kesmekle yetmiyor. Ve bu kişiden o güne kadar almış olduğu tüm emekli maaşını faiziyle geri istiyor. Eğer vermezsen Türkiye'de bir mal varlığın varsa bunlara el konuluyor. Haciz yoluyla satılıyor. Haciz ediliyor. Şimdi gurbetçi vatandaşımız her ay aslında bu sigortalı göründüğü yere bir para göndermiş. Aylık sigorta primini vermiş buna. Türkiye'deki kanunlara göre sigorta primini ödeme yükümlülüğü çalışana ait değil, işverene ait. Ama işveren ödememiş. İşveren ödememiş. Şimdi bakın şöyle şeyler var, karşılaşıyoruz. Bu işi sırf dolandırmak için yapanlar var, devleti dolandırmak için. Sigorta primini gurbetçi vatandaştan alıyor, devlete ödemiyor. 10, 20, 30, 40, 50 yüzlerce kişiyi bu şekilde sigortalı göstermiş. Adresi 10 metrekareye bir çay ocağı. Zaten mantıken 10 metrekare yerde bu kadar kişinin çalışması mümkün değil ki. Almışlar paraları, devlete ödememişler. Gün gelmiş bu vatandaş emekli olmuş. Şimdi burada bu vatandaşların emekli maaşı kesiliyor. Aldıkları paralar faiziyle beraber kendilerinden alınıyor. Evet. Yurt dışında yaşayanların böyle bir durumu var. Az önce anlatmış olduğum toplu bir para ödeyerek yurt dışı emekliliği yapanlarla ilgili bir sorun, sıkıntı yok. Şimdi anlattığım kendisini Türkiye'de sigortalı gösteren, çalışıyormuş gibi gönderenlerin emekli maaşları kesilmeye başlandı. Bilginiz olsun. Bununla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetmenleri tesadüfen seçiyor. Yani herkesi tek tek denetlemiyorlar. Piyango kime çıkarsa artık onu da bilemiyorum. Ya da bir şikayet olursa bunu denetliyor, inceliyorlar. Arkadaşlar, siz olun, sakın ola ki yurt dışında yaşayan değerli büyüklerime özellikle söylüyorum. Bu ve benzeri işlere tevessül etmeyin. Bulaşmayın. Devletin hatası yok mu? Var tabii ki. Yıllar geçmiş, bu adam prim ödemiş. Gidip denetlemiyorsun. Yıllar geçmiş, emekli etmişsin. Yıllarca emekli maaşı vermişsin. Denetlemiyorsun. Geçmiş 15-20 yıl sonra adamın karşısına çıkıyorsun. Diyorsun ki ben senin maaşını kestim. O zaman da o vatandaş diyor ki bugüne kadar neredeydin? Haklı. Neredeydin kardeşim 15 yıl? Gidip bu iş yerini niye denetlemedin? Diye soruyor vatandaş. Haklı. Haklı arkadaşlar. Şimdi bu işle ilgili olarak çözüm yolunu bir sonraki videomuzda, yayınımızda sizlerle paylaşacağım. Bu insanların ne yapması gerekiyor? Bu nedenle kanalımıza
abone olmanızı, eğer bu yayınımızı da beğendiyseniz mutlak surette paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki yayında bu konuyla ilgili olarak detaylı ne yapılması gerektiğiyle ilgili tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. O nedenle sizlerden ricam şu: bizleri yurt dışından izleyen ve anlattığım şekilde emekli olan varsa mutlaka kanalımızı takip etsinler. Bu konuyla ilgili de sosyal medyada, YouTube'da çok suistimal var. Aman dikkat edin, paranızı falan kimseye kaptırmayın. Dolandırıcı kaynıyor, haberiniz olsun. Ben bu işi çözerim falan diyorlar. Falan, dikkat edin. Dikkat edin, dikkat edin. Aman aman. Saygıdeğer izleyicilerim, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de maalesef yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımızla ilgili büyük bir dolandırıcılık olayı söz konusu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini alarak bu vatandaşlarımız adına bankalardan kredi çeken, bunun yanı sıra bu vatandaşlarımız adına şirketler kurarak bankalardan çek karneleri alarak bu çekleri yazarak piyasayı dolandıran çeteler, dolandırıcılar var. Şimdi yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de herhangi bir şekilde bir kurumda işlem yaptıysanız ya da herhangi bir şekilde bir yere Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı, TC kimlik numaranızı verdiyseniz bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmenizi rica ediyorum. Sizin adınıza herhangi bir işlem yapıldı mı, yapılmadı mı? Adınıza herhangi bir şirket kuruldu mu, kurulmadı mı? Adınıza açılmış olan herhangi bir hukuki durum söz konusu mu? Bununla ilgili ne yapmanız gerekiyor? Mutlak surette bunu takip ederek öğreniniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bunların hepsinin cevabını bu yayınımda sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Onun öncesinde Ankara'da akıllara durgunluk veren büyük bir dolandırıcılık olayı daha meydana geldi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da yine çok yakından ilgilendiriyor. Ankara'da emeklilerin ve yurt dışında yaşayanların kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakalım detaylar neler? Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında emeklilerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütü tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları, emeklilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ATV motor satışı yapıyormuş gibi gösterip senet imzalattıkları ya da imza taklidi yaptıkları ve daha sonra bu kişilerin Türkiye'deki mal varlıklarına, maaşlarına haciz koydurdukları tespit edildi. Bakın, emeklilerin ve yurt dışında yaşayanların imzalarını taklit ediyorlar. Sahte bilgi belgeyle. Ankara polisi 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 14 şüpheliye yönelik kent merkezli Antalya, İstanbul, Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri Ramazan K ile Erkan K'nın aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K ve Ertan K ile birlikte 3'ü mahkemece tutuklanırken Akif S de engelli olması nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de serbest bırakılırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bakın, vatandaş yurt dışında yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Norveç'te, diğer ülkelerde herhangi birinde yaşıyor. Amerika'da ya da.
Dünyanın neresi olursa olsun önemli değil. Bu kişinin bir şekilde belki bir hastaneye gitmiştir, belki bir resmi, belki özel bir kuruma gitmiştir, bilemeyiz. Burada herhangi bir şekilde kimlik bilgilerini veriyor ve bu kimlik bilgileri bu dolandırıcılar tarafından ele geçiriliyor. Bu gittikleri kurumlarda da belli ki adamları var. Ve bu kimlik bilgileriyle bu kişiler gidiyorlar, bir şirket kuruyorlar. Ya da bir alışveriş yapmış gibi göstererek sahte senetler imzalıyorlar. Bu kişilerin özellikle biliyorlar maaşları var mı, Türkiye'de mal varlıkları var mı, bunlara haciz ediyorlar. Bize borcu var diye haciz yapıyorlar. Bu kişilere zaten Türkiye'de değiller çoğu. Yurt dışında adam hakkında tebligat geliyor, haberi yok. Haciz ediliyor, haberi yok. Bir bakıyor mallarıyla ilgili haciz var. Öyle şeyler olabiliyor ki bu kişinin Türkiye'deki malları satılabiliyor. Evi var, arsası var, tarlası var. Bakın bizleri yurt dışından izleyen vatandaşlarımız çok çok dikkatli dinlesin. Ne yapmaları gerekiyor bunu anlatacağım. Şimdi ister istemez bu anlattıklarımdan sonra herkesin, özellikle yurt dışında yaşayan ve emeklilerimizin, Türkiye'deki emeklilerimizin kafasında soru işaretleri oluşuyor. Acaba benim de başıma bu iş geldi mi? Ben Türkiye'de şuraya gittim, kimliğimi verdim. Acaba şu oldum, bu oldum. Çözüm yolu basit. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızla E-Devlet'e giriyorsunuz. E-Devlet'e giriyorsunuz. Şifrenizi yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Asla şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayın. Hiç kimseyle, ama bakın, hiç kimseyle paylaşmayın. Giriyorsunuz. Sağ üst köşede arama bölümü var. Öncelikle Türkiye'de mal varlığı olanlardan bahsedeceğim. Evi, arsası, tarlası. Üzerinde herhangi bir haciz var mı yok mu bunu öğrenmek için tapu bilgileri yazıyorsunuz. Tapu bilgilerinize giriyorsunuz. Tapu bilgilerinize girdikten sonra şerh rehin diye bir bölüm var. Şerh veya rehin. Bunu tıklıyorsunuz. Eğer mal varlığınızla ilgili herhangi bir rehin durumu, haciz durumu varsa orada yazar. Der ki şu rehinlidir vesaire, yani üzerinde haciz vardır diye yazar. Buradan öğrenin. Bu bir. Arsanız, tarlanız, eviniz varsa tapu bilgilerinden öğrendiniz. Peki adınıza açılmış herhangi bir hukuki işlem var mı? İcra davası vesaire var mı? Bunu da dava yazıyorsunuz. Sorguluyorsunuz, orada arama bölümüne, search bölümüne yazıyorsunuz aramaya. Direkt karşınıza hakkınızda açılmış bir dava vesaire varsa bunu görüyorsunuz. İçine giriyorsunuz. Diyelim ki adınıza açılmış olan herhangi bir dava var. Bu davanın detaylarını, evraklarını görmek istiyorsanız da Vatandaş UYAP. Bakın unutmayın, Vatandaş UYAP ayrı bir uygulama bu. Google'a Vatandaş UYAP yazın. Bu programı indiriyorsunuz. Bu programı telefonunuza ya da bilgisayarınıza, bilgisayarda özellikle bütün belgeleri, o konuyla ilgili bilgi, belge, mahkeme kağıtları vesaire varsa bunları görüyorsunuz. Bunları unutmayın. Peki sizin adınıza açılmış herhangi bir şirket var mı? Herhangi bir şirketin sahibi görünüyor musunuz? Bunu görmek için de vergi sorgulama yazıyorsunuz E-Devlet'e. Vergi sorgulamadan şirket sorgulama da yazabilirsiniz. Adınıza açılmış herhangi bir şirket var mı yok mu bunu görebilirsiniz. Tekrar ediyorum, hiç kimseye Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet şifrenizi, TC kimlik numaranızı asla vermeyin arkadaşlar. Bazı vatandaşlar diyor ki ya otobüse binerken bile TC kimlik soruyorlar. Evet, TC kimlik soruyorlar. Maalesef ve maalesef böyle de bir durum söz konusu. Ben bunları söylerken Türkiye'deki uygulamayı da biliyorum. Ama siz bunların hepsini ara ara E-Devlet'e girerek, ayda bir, 2 ayda, 3 ayda bir girerek mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Mutlaka kontrol edin. İşte emeklisinizdir, yurt dışında yaşıyorsunuzdur, Türkiye'de eviniz, arsanız, tarlanız vardır. Bunları kontrol edin. Bu kadar basit. E-Devlet şifrenizi giriyorsunuz. Anlattım nasıl yapacağınızı. Bunları yaparsanız arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tedbirli olun. Olmaz olmaz piyango size çıkar. İşte bakın anlattım. Operasyon düzenlenmiş. Gurbetçilerimize bu şekilde sahte imzalar vesaire, emeklilerimize bu tür olaylar başına meydana geliyor. Aman dikkatli olun.
E-Devlet'ten mutlaka girin, sorgulayın arkadaşlar. Olmaz olmaz. Bir yere kimliğinizi vermişsinizdir. Kimliğin fotokopisini alırlar, bir şey yaparlar. Olmaz diye bir şey yok. Dolandırıcı kaynıyor her yer. Başınıza Allah korusun böyle bir iş gelir. Kendi adınıza, eşiniz, çocuklarınız E-Devlet'ten girip hepiniz bakabilirsiniz. Bunda bir herhangi bir yasak vesaire yok. E-Devlet şifreniz varsa yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Aman 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 diyorum. Değerli izleyicilerim, bizleri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarıma şunu söylüyorum. Sizlerden bir tek isteğimiz var. Bu videomuzu eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenin, like yapın. Kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı hasreten rica ediyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana ulaşabilmemiz, uyarabilmemiz için beğenileriniz ve kanalımıza abone olmanızı önemsiyoruz. Lütfen bunu unutmayın.